Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Pratik bir turşu tarifi hazırlayacağım bugün kanalımda. Dileyen yapıp anında tüketebilir, dileyen de kışa saklayıp aynı lezzetle yiyebilir. Gördüğünüz gibi malzemeler: kaynamış suyun içerisine kıl biberin bir kısmını ekledim. Toplamda kullandığım kıl biber miktarı 1 kilo. Gördüğünüz gibi sıcak su içerisine aldım ve ters düz karıştırdım. Tencereyi ocak üzerine alıyorum. 2 dakika kaynatıyorum biberleri. 2 dakikadan fazla pişirirseniz biberler erir, turşunuz güzel olmaz. İçerisindeki biber eriyeceği için. 2 dakika pişirdiğim biberleri soğuk su içerisine aldım. Tekrardan tencereye biber ekledim ve tekrardan soğuk su içerisine alıyorum. Her defasında suyu değiştirdim. Soğuk su içerisine almanız önemli. Biberleri kenara koyarsanız, soğuk su içerisinde bekletmezseniz pişer. Aynı şekilde dışarıda da olsa biber kendi sıcaklığıyla. Tekrardan biber ekliyorum. Kapya biber ekledim. Gördüğünüz gibi 4 dakika kapya biberi de pişireceğim. 4 dakika sonra tekrardan soğuk su içerisine bırakıyorum kapya biberleri de. Söylediğim gibi soğuk su içerisine almanız önemli. Biberleri kenara koyduğunuz zaman aynı sıcaklığında pişmeye devam eder ve istediğiniz gibi olmaz turşunuz. Sap kısımlarını temizliyorum. Kıl biberlerin büyük olanları ortadan ikiye kesiyorum. Küçük olanları kesmeden tepsi içerisine alıyorum ve turşunun yapılışına başladım. Tüm biberleri aynı şekilde hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi kıl biberleri hazırladım. Sıra geldik kapya biberi hazırlamaya. 4 dakika kaynayan suyun içerisinde pişirdim. Sonrasında soğuk su içerisinde beklettim ve iç kısımlarını temizledim, yıkadım. Gördüğünüz gibi doğruyorum. Tarif çok pratik, çok da lezzetli bir tarif. Söylediğim gibi hazırlayıp dilerseniz gün içerisinde tüketebilirsiniz. Dilerseniz de kışa saklayabilirsiniz bu güzel lezzeti. Biberlere ön haşlama uyguladığım için çok çabuk oluyor bu turşu tarifi. Gördüğünüz gibi kapya biberi de hazırladım. Sıra geldi domateslere. Domateslerin de dış kabuklarını soyuyorum. Sıcak su içerisinde bekletmedim. Daha çabuk soyulur. Ama ben bekletmeyi tercih etmiyorum. Çünkü sıcak su içerisinde bekleyen domates ekşi bir lezzeti oluyor. Konserve yaparken bile ben sıcak su içerisinde bekletmeyi tercih etmiyorum. Dış kabukları bu şekilde, evet, biraz daha etli soyuluyor. Ben dış kabuklarını salça yapıyorum. O yüzden hiçbir şekilde ziyan olmuyor dış kabukları da. Tüm domatesleri gördüğünüz gibi soyacağım. Soyduğum domatesleri ince bir şekilde doğruyorum. Sıra geldi sarımsakları doğramaya. 2 baş sarımsak kullandım. Öncesinde dış kabuklarını temizledim ve gördüğünüz gibi doğruyorum. Sarımsakları da turşunun çabuk olmasını sağlıyor. Bu şekilde doğradığımda sarımsağın hepsini, biberler piştiği için içerisine eklediğim malzemelerde sarımsaklar doğrandığı için diğer malzemelerde eklenip beklediği için çok çabuk oluyor turşu. İçerisine 1 yemek kaşığı tuz ekledim. 1 su bardağı sirke, yarım yemek kaşığı
toz şeker, 2 çay kaşığı limon tuzu ekliyorum ve 1 su bardağı sıvı yağ ilave ettim. Karıştırdıktan sonra 3 saat bekleteceğim turşuyu. Sonrasında tuzuna bakarak tuz ilavesi yapacağım. Sizlere de tuzunu kontrollü bir şekilde eklemenizi öneriyorum. Ben önce bir yemek kaşığı ekledim. Sonrasında baktım ve tekrardan tuz ilavesi yaptım. 3 saat karıştırdıktan sonra turşuyu ağzı kapalı bir şekilde bekleteceğim. 3 saat sonunda üzerine 1 yemek kaşığı tuz ilavesi daha yaptım. Tekrardan karıştırdım ve yarım demet maydanoz vardı. Üzerine ekliyorum. Öncesinde eklemedim. Öncesinde eklerseniz 3 saat bekleyeceği için pörsür içerisinde maydanoz. Karıştırdıktan sonra turşuyu kavanozlara alacağım. Kalanı da afiyetle yiyeceğim. Hazırladığım turşu karışımını kavanoz içerisine alıyorum. Turşuyu hazırladığınız kavanozlara dolduruyorsunuz. Kesinlikle serin bir yerde saklamanızı öneriyorum. Buzdolabında aylarca kalsa hiçbir şekilde bir şey olmaz. Dışarıda bırakırsanız hava çok sıcak olduğu için kapaklarda kavanoz kaynamadığı ve kapaklarda çok fazla sıkı sıkıya kapatılmadığı için bozulabilir. Serin bir yerde saklamanızı öneririm. Buzdolabında saklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bolca kavanozlara dolduruyorum. Turşuyu kenarlarında silip kavanozun kapağını kapatacağım. Denediğinizde ne kadar lezzetli bir turşu olduğunu göreceksiniz. İnanın ekmeğe sarıp sarıp yiyin. O kadar lezzetli. Tekrardan kavanoz dolduruyorum. Kavanozları öncesinde sıcak su içerisinde kaynattım. Önce yıkadım, sonra sıcak su içerisinde kaynattım ve sildim. Sonra turşuları dolduruyorum içerisine. İyice bastırıyorum ve kenar kısımlarını silip kapağını kapatacağım. Pratik, lezzetli, güzel bir turşu tarifi arıyorsanız kesinlikle bu tarifi denemenizi öneriyorum. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.